Yine ilk olarak ipliğimizi iğnemize geçirerek başlıyoruz. Bunu detaylı şekilde bahsettiğim gibi ilk videomda anlatmıştım ama ilk videoyu kaçıranlar için yine burada ben hızlıca göstermek istiyorum. Önce kapağın içinden ipliğimizi geçiriyoruz. Bunu yapmamızın amacı ipliğimizin nakış yaparken herhangi bir yere dolaşmasını engellemek. Sonrasında iplik geçirme aparatımızı bu şekilde iğnemizin içine sokuyoruz. Ve ipliğimizi bu şekilde iplik geçirme aparatımızın içine sokup aşağı doğru çekiyoruz. Sonrasında ipimiz iğnemizin ucuna gelmiş oluyor. Kapağımızı kapatabiliriz artık. Kapakla işimiz kalmadı. Bundan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İpliğimiz iğnemizin ön kısmına geldi. Şimdi de iğnemizin ucundaki küçük delikten düz olan kısımdan kesik olan kısma doğru iplik geçirme aparatımızı gönderiyoruz. Yine yukarıda yaptığımız gibi aynı şekilde iplik geçirme aparatının içinden geçirip diğer ucuna doğru ipliğimizi çekiyoruz. Ve bu şekilde iğnemizi hazırlamış oluyoruz, artık nakış için hazır hale gelmiş durumda. Punch nakışında en önemli konulardan birisi arkadaşlar, kumaşımızın kasnakta son derece gergin olması gerekiyor. Bu noktada da kasnak konusuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde benim kullandığım kasnaktaki gibi vidalı kasnak kullanmanızı öneriyorum ben ki gerginliğini kendimiz ayarlayabilirim. İstediğimiz kadar sıkabilelim. Piyasada bu şekilde yanda görünen şekilde pano kasnakları var. Gördüğünüz gibi bir vidası yok aslında, bir sıkma yeri yok. Bunlar sadece görsel amaçlı kullanılan, yaptığımız işleri duvara asmamızı sağlayan pano kasnaklar olarak geçiyor. Ona dikkat edelim. İkinci konuda size bahsetmek istediğim bu şekilde kasnak altlıkları var. Bunlar ne işimize yarıyor? Nakış yaparken iğnemizi batırdığımızda arkadaki herhangi bir yüzeye temas etmesini istemiyoruz. Bu noktada da kasnak altlığı kullanmamız kumaşla arkadaki yüzey arasında bir boşluk oluşturacak ve iğnemizi batırdığımızda kumaşın arkasındaki yüzeye iğnemizin ucunu temas etmesini engelleyecek. Bu da bizim rahat nakış yapmamızı sağlayacak. Şöyle bir et kalınlığı bizim iğnemizin ucu anlamında bizi güvende tutacaktır. Bu kalınlık bize yeter. O yüzden ben kasnak altlığı kullanılmasını da tavsiye ediyorum size arkadaşlar. Bir önceki videoda detaylı şekilde anlattığım gibi iğnemizin üzerinde bazı ayar numaraları olduğunu göreceğiz. Ben bu videoda size 3 farklı ayar numarasıyla uygulamalı şekilde hangi ayarda nasıl bir nakış elde edeceğimizi göstermek istiyorum. Şimdi ilk olarak iğne ucumuzu kısa tuttuğumuzda nasıl bir nakış elde ederiz onu görelim istiyorum arkadaşlar. O yüzden ayarımızı 2-4 arası olacak şekilde şurada da gördüğünüz gibi tam 2-4 arasına getiriyorum ve vidayı burada sıkıyorum. Önce vidayı gevşettim, 2-4 kısmına getirdim. Sonrasında iyice sıkıyorum. Burada güzel sıkmanız önemli. Çünkü nakış yaparken iğnenin ucuna doğru bir kuvvet uygulayacağız ve o kuvvetle iğnenin geri gelmemesi lazım. Bu da çünkü nakışımızı olumsuz yönde etkileyecektir. Dikkat etmemiz gereken ikinci konu da iğnemizin yönünün her zaman nakış yaparken kesik ucu takip edecek şekilde olması gerekiyor. Yani burada görüldüğü gibi ip arkadan gelmeli. İp önde olmamalı. Bu sefer ipin içine batarız. İpimiz kesilir, kumaşımız yırtılır gibi sorunlar yaşarız. İp arkadan takip ediyor, kesik uç önde. Bu şekilde ilerliyorum. Köşeye geldiğim zaman da bu şekilde dönüyorum. Tekrar kesik ucu takip ediyorum. İp her zaman arkadan geliyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Şimdi uygulamalı şekilde göstermek istiyorum size. İpim arkada kalacak şekilde iğnemi batırıyorum. Kesik ucu takip edeceğim şekilde ilerliyorum. Kesik uç daima benim yönümü gösteriyor gibi düşünün. Ucu çevirmemeye çalışın. Dediğim gibi burada daha farklı problemlerle uğraşmak zorunda kalacağız. Aksi takdirde sökülme gibi. Tam köşeye geldiğimde iğne ucum içerideyken iğnemin yönünü çeviriyorum. Yeniden kesik ucu takip edeceğim şekilde, yeniden iplik arkada kalacak şekilde nakış yapmaya devam ediyorum. Bu kısım önemli arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken başlıca konulardan biri buydu. Bir diğeri de nakış yaparken iğnemizi kumaşın yüzeyinden neredeyse hiç ayırmadan bir sonraki deliğe batmaya çalışmamız olacak. Gördüğünüz gibi ben iğnemi
Tabiri caizse sürüklüyorum kumaşın üzerinde ama kaldırmıyorum. Kumaştan tamamen ayırmıyorum. Çünkü iğnemi kumaştan tamamen ayırmam demek, sökülmeye sebep olması demek. O yüzden buna da dikkat ediyoruz nakış yaparken. Bir diğer önemli konu da ipimiz her zaman iğnenin içinde rahat hareket edecek şekilde boşta olmak zorunda. İpin bir yerlere takılması demek yine yapacağımız nakışın sökülmesi anlamına gelecektir. Şimdi ilk ayarımız olan iğne ucunun en kısa ayarda olacak şekilde 2-4 uzunluğunda bırakıldığı ayardaki nakışımızı tamamladık. Bakalım nasıl görünüyor 2-4'te. Bu en küçük iğne ucuyla yaptığımız nakış bu şekilde görünüyor. Çok kabarık değil. Kumaşın yüzeyine yakın bir işleme olmuş. Diğer ayarlarda da şu anda işleme yaptığımızda aradaki farkı göreceksiniz zaten. Hemen ikinci ayara geçelim. Bakalım ne kadar nakışta fark edecek. Onu da uygulamalı olarak görün istiyorum çünkü. İkinci ayarımız 6-8 ayar arasında bir ayar. Ben bunu yeni başlayan arkadaşlara ne çok uzun ne çok kısa olacağı için bu ayarı tavsiye ediyorum. Çok kısa, çok ince iğne ucuyla yapmanız nakışlarınızın belki ilk zamanlarda çok da düzgün görünmemesine sebep olacaktır. Bu da başlangıçta hevesinizi kırsın istemem. O yüzden 6-8 arasındaki ayar sizler için uygun olacaktır. Başlangıç için eliniz alışana kadar gayet yeterlidir arkadaşlar. Nakış yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan birisi de iğnemizi kumaşa tam batırdığımızdan emin olmak arkadaşlar. Bakın iğnemin ucunu kumaşa tam batırıyorum. Yarım değil, yarıya kadar batırıp da iğnemi kumaşın üzerinden geri çekmiyorum. Tam batırıyorum ki arka tarafta elde etmek istediğim görüntü düzgün olsun. Şimdi şu köşeyi döndükten sonra aradaki farkı görün diye tam batırdığımda nasıl oluyor, yarım batırdığımda nasıl oluyor o aradaki farkı görün istiyorum. Şu anda tam batırıyorum. Şimdi bundan sonrakileri bir yarım yarım batıracağım. Bakın şu anda tam batırdım iğnemi. Bu zamana kadarki nakışım nasıl olacak? Bir de yarım batırdığımda nasıl olacak? Bakalım. Bunlar tam batırdım. Gayet muntazam. Arka tarafa geçen ip neredeyse hepsi aynı boyda. Peki yarım batırdığımda nasıl oluyor? Bir de onu görelim. Çünkü ilk zamanlar buna çok dikkat etmeyebiliyoruz. İğnemin ucu doğru yöne mi bakıyor, ipliğim tamamen boşlukta mı gibi tedirgin oluyoruz ilk zamanlarda. Buna dikkat etmediğimizde de nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor aslında onu göstermek istiyorum size. Şimdi yarım battığım kısımlarla tam battığım kısımları kıyaslıyoruz. Bu kısım tam battığım kısımlarda iğne ucumu kumaşa tam olarak batırıp çıkardığımda tek sıra olan nakışlarım burada gördüğünüz gibi sonlara doğru biraz düzensizleşti. Son yaptığım işlemeler biraz yarım yarım çıktı kumaşın üzerine ama böyle durumlarda da bunu fark ettiğimizde hiç panik yapmaya gerek yok. Sökebiliriz. Böyle sakince yanlış yaptığımız kısmı söküp arka kısımdan ipi tekrar çekiyoruz. Hiç boşluk kalmayacak şekilde. İğnenin ucunda boşluk kalmayacak şekilde. Arada çünkü potluk kalırsa yine bir şekilde elimiz takılır, sökülmelere sebep olabiliriz. Hiç boşluk kalmayacak şekilde aynen kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Bu arada kumaş seçiminden bahsetmedik arkadaşlar. Kısaca ondan da bahsedeyim. Ben ham keten kumaş kullanıyorum. Punch nakışı için uygun oluyor keten kumaşlar. Gözenekli bir yapısı var çünkü. Ama dilerseniz dak kumaş da kullanabilirsiniz. O kumaş türü de yine aynı şekilde punch nakışı işlemesi için uygun bir kumaş türü. Punch nakışına yeni başlayan arkadaşlardan genelde benim yaptığım nakış sökülüyor. İpliğim batırdığımda iğnemle birlikte geri çıkıyor, geri geliyor şeklinde yorumlar oluyor. Bunun en temel sebeplerinden birisi iğnemizi kumaşa tam batırmamak ve bu şekilde iğneyi kumaştan çok fazla geri çekmek. İğnemizi neredeyse kumaştan hiç ayırmadan nakış yapmaya devam etmek dediğim gibi buradaki en önemli konulardan biri. Yine bu tarz bir hata yaptığınızı fark ettiğinizde hiç çekinmeden sökebilir ve kaldığınız yerden işleme yapmaya devam edebilirsiniz. Bu arada aradaki boşluklar da burada gösterdiğim gibi olmalı arkadaşlar. Ne aradaki mesafeyi iki iğne batım arasındaki mesafeyi ne çok açmak ne de çok dip dibe üst üste gelecek kadar iğneyi aynı yere batıracak kadar sık yapmamak gerekiyor.
Burada gösterdiğim gibi her iğne batım arasındaki mesafe 2-3 milim kadar, yani bir bulgur tanesi gibi düşünebilirsiniz. Bu kadar bir mesafe bizim için yeterli olacaktır. Nakışlarda sökülme probleminin en temel sebeplerinden biri de uygun ip seçimini yapmamamızdan kaynaklanıyor. Videonun başında da bahsettiğim gibi ipimizin iğnenin içinde rahat hareket ediyor olması bizim için çok önemli. Bazen fark etmeden dalıyoruz nakış yaparken, ipin üzerine yaslanıyoruz. Ya da ipimizin dokusu itibariyle iğnenin içinde çok rahat hareket edemiyor oluyor. Bu da sökülmelerin sebeplerinden biri. O yüzden uygun ipi seçtiğimize emin olmalıyız. Bu arada iğne ucumuz 6-8 arasındaki ayardayken yaptığımız nakışımızı da tamamladık. Şimdi bunun nasıl göründüğüne bakalım. Bu ilk yaptığımız 2-4 arası ayara göre biraz daha kabarık bir nakış oldu. Şöyle yandan da daha iyi görünüyor aradaki fark zannedersem. 2-4 arası biraz daha kumaşa yakın, daha kabarık olmayan bir nakış elde etmemizi sağladı. Ama 6-8 arası biraz daha kabarık, hatta biraz daha şık bir nakış elde etmemizi sağladı. Ben daha şık buluyorum ve punch nakışına daha uygun buluyorum aslında kabarık nakışları. Şimdi 3. ayarımıza geçeceğiz. Bir de onu nasıl yaptığımızı göstereyim ben size. Bu da 10-12 arası ayar. Yani iğne ucumuzun artık en uzun olduğu, en kabarık nakışı elde edeceğimiz ayar. İğne ucumuzun uzunluğu kadar ip kumaşın arkasında kalacak demek oluyor bu. Yani bu da finalde en kabarık nakışı elde edeceğiz anlamına geliyor. Evet, 3. ve son nakışımızı da tamamladık. Şimdi bunun nasıl göründüğüne de bakalım. Bahsettiğim gibi en kabarık olan nakışı burada elde ettik. Diğerlerine göre fark gayet açık bir şekilde belli oluyor. Nasıl bir işleme yapmak istediğinize göre iğnenizin ucunu bu şekilde ayarlayıp istediğiniz şekilde nakış yapabilirsiniz. Yandan görünüşü de şöyle. Aradaki farkın gayet açık bir şekilde videoda da görüldüğünü düşünüyorum. Bir de burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Aslında kumaşın arka yüzünde 3 karenin de büyüklüğü aynı iken ön tarafta sanki en kabarık olan diğerlerine göre daha büyük bir kare alanıymış gibi gözüktü. Ama arkadan bakıyoruz, aslında 3 karede birbiriyle aynı büyüklükte. Ön tarafa yansıyan görüntü, kumaşın ön tarafına yansıyan görüntü sanki kabarık olan diğerlerine göre daha geniş bir kareymiş gibi oldu. Yani bu şu anlama geliyor: nakış yaparken arkada çizdiğimiz, yapmak istediğimiz desen her neyse, iğnemizin ucunun ayarı sadece kalınlığı değil, bir tık da olsa, küçük bir fark yaratacak da olsa genişliği de etkileyecek, boyutunu da etkileyecek bir ayar olmuş oluyor. Bu videoda da genel hatlarıyla punch nakışının nasıl yapılacağını konuşmuş olduk. Umarım punch'a yeni başlayan arkadaşlara yardımcı olur. Siz de bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.